park yerleşimi yerleri haline getirmek buranın amacı. And so that is a certification that my organization gives to places like this in the world. Ve dünyada bu tip organizasyon, bu tip yerlere sertifika veren, belge veren de benim organizasyonum. So I won't talk too much about the details of how this certification is achieved. Bu sertifikalaştırma ile ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum ya da bunun nasıl alındığına dair çok fazla konuşmak istemiyorum. But I will talk a little bit about what it is and what the park will do to achieve it. Evet, ama bunun yerine bunun ne olduğu ve bunu parkın ne elde edeceğiyle ilgili konuşmak istiyorum. Okay. So again, an international dark sky place is somewhere in your community or town. Bu tip karanlık gökyüzü yerleri sizin bölgenizde, alanınızda olan yerlerden bir tanesi. That has made a commitment, a promise to reduce light pollution, to turn off lights, to see the night sky. Işık kirliliğini azaltmaya söz vermiş ve karanlık gökyüzünü oluşturmaya söz vermiş olan yerlerden bir tanesi. So here we have examples of different lights that you may be familiar. Görüyorsunuz. And so this is very bad. All of this light goes into the sky. Bütün ışık gökyüzüne gidiyor. This is still not good, but Hala iyi değil. we get better as Daha iyiye gidiyoruz ve en iyisi de burada. as we direct the light towards the ground and not the sky. Ve yere doğru yansıttığımızda ışığı en iyi durumu. Havaya doğru değil, yere doğru. So there are currently over 200 international dark sky places on Earth. 200'den fazla bu tip yerler var dünyada. Right now there are none in Turkey, Ama Türkiye'de şu anda hiç yok. but we hope that the Sandras Mountain Park is the first. Umuyoruz ki burası birincisi olacak, Türkiye'deki ilk yer olacak. So this is a certification where we preserve the night sky. Evet, burada sertifika gözüküyor. Gece karanlığını korumayla ilgili sertifikamız yer alıyor. Where tourism and economic development brings people together. Turizm ve ekonomik gelişmenin insanları bir araya getirdiği bir durum. Where education for the visitors is priority. Ve burada gelen misafirlerin de eğitimi öncelikli. Where health and safety for both humans, wildlife, and the environment is important. Okay. Hem insanlar hem çevre, human, environment and what did you say? Wildlife, animals. Evet. Yaban hayatıyla ilgili de sağlık ve koruma ile ilgili şeylerde. And to make the world a better, healthier place. Ve dünyayı da her zaman daha iyi, daha yaşanılır hale getirmek için. So when Sandras Mountain Park becomes certified dark sky park, Ve burası bu da sertifika aldığı zaman there will be a signage at the entrance that has this image, şu imajın olduğu bir işaret olacak. where this will say park instead of place. Park diye yazacak. Yer anlamında ama orada park olarak gözükecek. That way all visitors will know that this is a certified dark sky park. Ve böylece bütün gelen ziyaretçiler de buranın sertifikalı bir park olduğunu görecekler. So there are 5 categories of a international dark sky place. We will only talk about International Dark Sky Park. Bundan sadece parkla ilgili olandan bahsedeceğiz. And park is basically a place for people to come to go outdoors. Park genelde insanların dışarıya çıkmak için gittikleri, dışarıda bulunmak için gittikleri bir yer. So this is a great location, a great place for that. Bunun için çok güzel bir alan, çok güzel bir yer. There is also another certification for communities, Bir tane daha var. Yine bu municipalities. topluluklar için ve
belediyeler vesairelerin olduğu. And this is for more for where people live, neighborhoods, cities, towns. Genelde bu sadece insanların yaşadığı yerler, şehirler, kasabalar gibi yerler için geçerli. So in the future, Beyağaç could become an international dark sky community. Belki gelecekte de bu bölgede öyle bir yer olacak. So International Dark Sky Park, we're not going to read all of that. Uluslararası Karanlık Gökyüzü Parkı. We're not doing it. It's okay. I'll keep it short. So again, for the park, it's a place that is outdoors for people to go and gather. İnsanların bir araya geldiği, dışarıda buluştuğu bir yer. To camp, walk outside, için ya da dışarıda yürüyüş yapmak için recreate, have fun. ve eğlenmek için. And also the people who are in charge of the park provide education about dark skies. Evet ve burada sorumlu olan kişiler de, bu parktan sorumlu olan kişiler de karanlık gökyüzüyle ilgili insanların eğitiminden de sorumlu olacak. And we'll have regular, frequent events like stargazing, like out here. Düzenli, sıklıkla yapılan belli etkinlikler olacak. Örneğin gökyüzü inceleme gibi. And so there are some actions to take for the park to get that certification. Bu sertifikayı bu parkın alması için de yapılması gereken belli aksiyonlar var. And some of those rules or actions are to change the outdoor lights. Bunlardan bir tanesi de dışarıdaki ışıklandırmanın değiştirilmesi. So at night, the outdoor lights must have 5 requirements for them. Akşamları da ışıklandırmanın 5 tane ihtiyacı var. The first one is if it's not needed, turned off. Eğer gerekli değilse tamamen ışığı kapatın. Birincisi bu. The second one is to dim them, so not be bright. Evet, ikincisi de ışığı kapatmak değil de azaltmak, hani kısmak ve böylece şey yapmak, Okay. parlaklığı azaltmak. Evet. The third is to shield to cover the lights. Ve üçüncüsü de o ışığı bir şeyle kapatmak, üzerine bir şeyle örtmek. So that's dead. Okay. So only the light goes to the ground and not the sky. Böylece ışık sadece yere doğru bakmalı, gökyüzüne doğru bakmamalı. The fourth rule is for the light color temperature, not white, more yellow. Okay. Okay. Ve dördüncüsünde de çok beyaz olmayacak, daha sarıya yakın bir renk olması gerekiyor. Okay. And then number 5 is for the lights to be controlled by a timer or a dimmer. Beşincisi de ya bir zamanlaması olacak bu ışıkların azaltılmasının veya kapanmasının ya da evet bir sensörle olacak, hafifletilmesi veya kapatılması gerekecek. So with these 5 rules, you can do all of that at your home to reduce your light pollution where you live. Ve bu 5 kuralı da evlerinizde de uygulayabilirsiniz ve bunları uyguladığınız zaman da ne olacak? Işık kirliliğini engellemiş olacaksınız evlerinizde uyguladığınızda. So Sandras Mountains Park will do that, all 5 of those rules for their outdoor lights. Ve burası, bu park alanı da bütün bu 5 şeyi de yerine getirecek. Dışarının ışıklandırılması ile ilgili 5 gerekli şeyi yapacak. And when they do, they will achieve the Dark Sky Park certification. Ve bunları yaptığı zaman da bu sertifikayı alacaklar. Another rule for the park is for the visitors to also practice good outdoor lighting.
Ve bunun bir başka şeyi de gelen katılımcıların da dışarının ışıklandırılmasıyla ilgili katkı sağlamalarını. So flashlights, phone lights, Fenerler veya telefon ışıkları only direct at the ground, tamamen sadece yere doğru tutulması gerekiyor. not in the eyes, Gözlere kesinlikle değil. because that affects other people's night vision to see the stars. Ve bu da diğer kişilerin yıldızları görmesini, gece görüşünü etkiliyor gözlerini tuttuğunuz zaman. So Sandras Mountain Park will also want to work closely with nearby municipalities. Ve burada Sandras Parkı da özellikle belediyelerle yakın çalışmak durumunda, yakın çalışıyor. And will need support from leaders, political leaders. Politik liderlerin de destekleri de gerekiyor. Okay. So some existing requirements for this certification. Ve bu sertifika alımındaki bazı istenilen, beklenilen şeyler için Exceptional night sky quality, a very good night sky. çok güzel bir gece gökyüzü kalitesi olması gerekiyor. To be able to see the stars and the Milky Way galaxy. Milky Way şey mi? Samanyolu. All right. Evet, özellikle Samanyolu ve yıldızların da görünebilmesi için. So here at Sandras Mountain Park, at night, very good sky, very dark, can see the Milky Way. Ve burada akşam vakti çok rahatlıkla Samanyolu'nu görebiliyorsunuz. There are other technical requirements. Başka teknik şeyler de lazım. Gereklilikler de var. But you won't have to know any of that today. That's only Hepiniz yani bilmenize gerekiyor. that's only for Mehmet to know. Sadece bilmeniz gerekli. But that is going to be what Sandras Mountain Park achieves in the next year or two. Gelecek yıl veya önümüzdeki 2 yıl içinde Sandras Dağ Parkı'nın da elde edeceği şey bu diyor. And this will be a great way to advertise or market for people to come. Ve buranın da reklamını yapmak ve insanların buraya gelmesini sağlamak için de çok güzel bir etkinlik kullanabileceğiniz bir tanıtım. And will hopefully encourage other places in the country to do the same. Umarız ülkemizde, Türkiye'de diğer yerlerin de bunu yapmasını cesaretlendirebiliriz. Onun için onlara da cesaret verebiliriz, sağlayabiliriz. So right now the application is in process. Şu anda aplikasyon gelişmede, başvuru halinde, evet. And so the leaders here at the park are working very hard to follow the rules for the certification. Yöneticiler bu kurallara uymak konusunda çok fazla etkililer ve uğraşıyorlar şu anda. And that is why I am here to represent Dark Sky International to look at the area. Ve ben de bunun için kendi organizasyonu adına burayı denetlemek ve olan şeyleri görmek için burada bulunuyorum diyor. So we won't go over this. This is Bunların okay. üzerinden geçmeyeceğiz. Evet. I want to also talk about Ayrıca bir şey hakkında daha konuşmak istiyorum. what you can do to become a chapter, a formal group. Sizler resmi bir grup olarak neler yapacağınızı söylemek istiyorum. Okay. So in other parts of the world, there are formal groups Resmi gruplar var. of dark sky advocates and supporters Gökyüzü destekleyicileri var. who represent our organization. Ve bizim organizasyonumuzu bu kişiler temsil ediyorlar. To do the work that is being done for in places like this, but all over. Bu tip yerlerdeki işlerin yapılmasında bu kişiler yer alıyorlar ve And so, hopefully, in the future, gelecekte
we can have a Dark Sky Turkey chapter. When you say chapter, the group. A group, yes, a local group. Ve umarız ki ileride de Türkiye'de de böyle bir grup oluşur, resmi bir grup oluşur, yerel. So there will be leaders within that group that talk with our organization. Ve burada da bu grupta da liderler olur, yöneticiler olur ve bizim organizasyonumuzla görüşmede olurlar. So I encourage anyone who is interested in that from around the country or the region. Bu bölgeden veya tüm Türkiye'den bu işe hevesli olan, istekli olan kişileri To form a group bir grup kurmaları için cesaretlendirmek istiyorum diyor. and be the authority in the region regarding light pollution. Bir otorite olmalarını istiyoruz diyor. This is my email address. E-mail adresi. You can ask me any questions after today, Sorunuz varsa bugünden sonra kendisine ulaşıp sorabilirsiniz. but I am happy to take any questions you may have right now. Ama şu anda bir sorunuz varsa onları alabilirim. Well, first of all, howdy, Michael. Yes! Howdy. What is your name? Sena. Sena? Okay, nice to meet you. Well, it might be an off-topic question. Okay. About the dark sky establishment, you know, when you talk about light pollution, it's not only, like, we have light pollution on Earth, but also other factors. There are other factors, like satellites Yes. or SpaceX and such. Does that concern the dark sky establishment, or is it just completely something different? So I guess to translate, Evet, önce soruyorum. just satellites, SpaceX, Starlink. Evet, önce Sena sadece ışık kirliliği değil de bunun dışında uydular, başka neler var? Sordum. Starlink gibi. Bunların ışıklarının da bu konuyla ilgili olup olmadığını soruyor. So with those satellites, those provide a lot of obstacles, difficulties with scientific research, and for astronomers who like to take pictures or observe. Evet, İslam, Yeah, you got okay. I'm sorry. Tabii buradaki kullanılan uyduların bazıları bilimsel amaçlı olduğu için bunları engellemenin çok da kolay olmadığını söylüyor. Sadece ışıklandırma ile ilgili bazı sınırlandırmalar getirdiklerini söylüyor. So we are interested in that as a form of light pollution, but it is not our priority. We are concerned about Earth light pollution. Açıkçası bununla ilgili tabii bizim bazı yaptığımız uygulamalar var. Ancak bununla ilgili yani uyduların ışık kirliliğine olan etkileriyle alakalı uygulamalarda bulunan, düzenlemelerde bulunan bazı kurallar oluşturan başka birimler var. Biz daha çok burada yeryüzündeki ışık kirliliğiyle ilgileniyoruz diyor. Yeah, great question. Thank you. Güzel bir soru. Teşekkürler. Var mı başka soru? How many Buyurun. dark, Türkçe de sorabilirsiniz. Ben çeviri yapabilirim. Yeah, please. how many dark sky park are there in Europe? In Europe? In Europe, yeah. Goodness, I don't know that number. Maybe 5. No, I think 24. 24 parks. That could. I think I was going to say somewhere in the 20s. Yaklaşık 24-25 tane var. Ben de bununla ilgili bir proje, rapor hazırlamıştım. Oradan da biliyorum açıkçası ama tabii 93 tane var. 80 küsur tane. 200 tane varmış. 200 tane komple var. Ama şöyle şimdi mesela Gökyüzü Gözlem Parkı'nı mı soruyoruz yoksa gökyüzü koruma alanlarını mı soruyoruz? Toplam 200 tane koruma alanı var. Sadece parktan bahsedeceksek hani Amerika'da zaten çok çünkü ilk işin başladığı nokta orası. Ama Avrupa'da mesela İsrail'de bir tane var. Yani daha çok böyle Asya ve Afrika kıtalarında çok az var ki oralarda az. Ve şey tuhaf mesela Avrupa'da çok olması aslında biraz yanlış olur. Sebebi şu. Çünkü çok kalabalık bir şehir. Yani şöyle düşün mesela İstanbul'da bir karanlık gökyüzü parkı kurmamız mümkün mü sizce? Kesinlikle değil. Yani dolayısıyla daha çok böyle nüfusun az olduğu yerlerde bu karanlık gökyüzü parklarının veya koruma alanlarının olması daha muhtemeldir diyelim. Küçük bir şey, hemen küçük bir soruyu alabilir miyiz? Buyurun.
Is there any park in Chicago? No. In process? No. Well, there is new legislation in the state of Illinois where Chicago is. But Chicago's very big, very bright. But we do have people in Chicago working. Chicago'da bir şeyi var, bir kural var. Hani ışığı biraz daha azaltın diye ama çok kalabalık ve büyük bir şehir olduğu için parlaklık çok yüksek. Dolayısıyla orada bir park kurmak çok da mümkün değil. Ama topluluğu bilgilendirme adına küçük adımlar atılabilir. Thank you for the question. Yes. Tamam, güzel soru. Bence cevabını birçok kişi tahmin edecektir. Why we use the red color and yellow color and Yes. not white color? Okay. So this is gonna get a little technical. I'm gonna Yeah, try of to course. do my best. Okay. So white light. Let's see here. White light. It's not good for our eyes. It's too energetic, too harsh, Yes. maybe. Too bright. It's bright, but And also its effects on animals. yeah, it's bad for animals. So red, yellow lights, better for our eyes, especially at night when it's already dark. So just a little bit of light is better than too much. Yes. Beyaz ışık daha çok göze vurduğunda sadece bu şey için değil, hani insanlar için değil, karanlık bölgelerde, yeryüzünde, yeşil alanlarda yaşayan diğer canlılar için de çok fazla göz alıcı oluyor ve ışık kirliliğine sebep oluyor. Ama kırmızı ışığın biraz daha az etkisi var. Kırmızı ışığı biraz daha az görürüz. Dolayısıyla yani biraz daha teknik bir terim ama kırmızı ışık gökyüzündeki o gözlemeyi yapmak için daha nitelikli bir ışık. Hayır hocam, burada küçük bir hemen eklemek. Buyurun Zaten hocam. ışık kirliliği üzerinde benim özel bir sunumum da olacak. Tüm bu sorduğunuz belki de soruların bir şey olduğunu ayrıntılı cevabını da bulacaksınız. Evet, süper. Teşekkür ederiz hocam. Buyurun. Evet, Michael teşekkürler. Teşekkürler. Anladığım kadarıyla gönüllü bir kuruluş. Şöyle Resmi bir tarafı yok gibi. Is there any formal connection with the government of your organization? It's just a volunteer. It's volunteer. Yeah. Yes. Gönüllü bir kuruluş. Şimdi astrolojiler için anladım. Böyle bir parkın kurulması number one. Okey, tamam ama normal vatandaşa bakan tarafı nedir? Böyle bir parka vatandaş neden ilgi duysun? Tamam. It is actually this park is like only for the astronomers, but what is the part for the villagers and the residents? So can you explain again the community of the concept of community? You know, the Dutch communities. For the communities. Yeah. So for communities, How can they get benefit from that? okay. So there's still some economic benefit. We find that in dark sky communities, people will travel to those places because it's also advertised and marketed. They also encourage businesses to use good outdoor lighting, and some communities give businesses Recreational purposes. recreation, but also certificates to say thank you, and some benefits for companies that do that. But it's to help, again, with wildlife, humans as well. Açıkçası şunu söylüyor, bunun diyor tabii ki en başta ekonomik getirisi olacak, birçok yere iş açacak, yerli halk için soruyoruz. İnsanlar daha çok astronomiye ve gökyüzü gözlemine meraklı olacaklar. Ayrıca böyle bir park veya bir sertifikasyon sağladığımızda insanlar burayı merak edecek, daha fazla tanıtım olacak ve yeryüzünden çok daha fazla insan gelecek. Aynı zamanda bu karanlık gökyüzü parklarının oluşumu yaban hayatını ve çevreye de koruma altına almış olacak. Ama çok kısıtlı olmaz mı yani? Yaban hayatı çok geniş alan. Biz bir tane Sandras'ı yaptık. Tamam mı? İşte Yani yaban arttırmaya hayatı çalışıyorlar. Evet. Yani onlar sürekli çalışıyor. Az önce bahsettiği durum da aslında bununla alakalı. Diyor ki bizim diyor Türkiye'de herhangi bir şeyimiz yok. Hani bir parkımız yok, bir koruma alanımız yok. Eğer bununla ilgili ilgi duyan, bunun için gönüllü olarak çalışmak isteyenler varsa bir diyor hani karanlık gökyüzü
topluluğu, işte örgütü ya da bir işte nasıl söylenir artık, derneği, destekçileri gibi bir birlik kurarsanız diyor, başındaki kişiyi de biz kendimize temsilci yaparız ve böylece Türkiye'nin de ya da işte etrafındaki diğer ülkelerin de faydalanabileceği, bizim bu alanı yayabileceğimiz, ışık kirliliğine engel olabileceğimiz bazı aktiviteler yapabiliriz diyor. Yani bu anlamda belki bilgilendirme şöyle yapılabilir. olabilir değil mi? Böyle bir park toplumda görsel olarak canlı tutulur ama Tabii. belediye tüm ilde bunu uygulamaya çalışır. Evet, tabii Yani tabii. Zaten 5 tane kategorisi var. Şimdi bu 5 kategoriden bir tanesi gökyüzü parkları. Ama bir tanesi de mesela az önce bahsettiğim topluluk. Bu topluluk şu, yani bunun için herhangi bir karanlık yere ihtiyaç yok. Ama bu topluluk ne yapıyor? Mesela işte Denizli'nin en kalabalık ilçesini söyleyelim. Merkez Efendi. Merkez Efendi'deki insanların çoğu astronomiyle ilgili bazı aktiviteler yapıyorlar. Bazı işte etkinlikler yapıyorlar. İşte tamamen uyduruyorum şu an. Merkez Efendi Belediyesi mesela bir masa kurmuş. Bu masaya her yıl belirli periyotlarda karanlık yerlere gidiyorlar ve gözlem yapıyorlar. Bu işte birlik o topluluğa şunu söylüyor. Diyor ki siz karanlık gökyüzü topluluğusunuz. Yani bu anlamda fayda sağlanabilir. Burada tabii karanlık bir alana da ihtiyaç var. Toplumsal bilinci yükseltmek. Amaç o zaten. Yani astronomik gökyüzü bilincini onlara yaymak. Buyurun. Çok özür dilerim. Hemen sonra sizden alacağız. After we get certification, will you do any advertisements or marketing strategies Oh, for yes. us? So every time there is a new certification, we send a press release and a pre-made message for media, and we post on our website and our social media announcing the certification. And then you, the leaders of the park or wherever, can go to your news and say, "We just got this certification. Tell everyone," and we will do the same. Can you repeat the first part? Did you arrange any organization like events, observations, events? Do you make it? Does my organization do that? My organization doesn't do things like this officially, but we do support it. A lot of our members and supporters do things like this, and so I have gone personally to different places like this to talk about my work, our work. You do advertisements of these events? Yes, yes. Ya böyle bir etkinlik düzenlemiyorlar ancak böyle bir etkinlik düzenlendiğinde bunun tanıtımını kendi sosyal medya hesaplarında ve diğer gökyüzü ilgilileriyle paylaşıyorlar. Bununla ilgili ben şunu söyleyebilirim sizlere. Ben 6 ay önce yaklaşık üye oldum onların Gökyüzü Gözlem Birliği'ne ve dolayısıyla her hafta sürekli dünyanın herhangi bir yerinde yaptıkları etkinlik hakkında bana bilgilendirme maili geliyor. Bu bazen online bir etkinlik de olabiliyor. İşte bir yerde bir park elde edildiyse o park hakkında bir bilgilendirme maili de alabiliyorum. Bazen TV kayıtları yapıyorlar ve kendi web sitelerinde de bu etkinlikle ilgili mesela sonrasında bir video görebileceğiz. Bu da yine tanıtımını destekleyen bir aktivite olacaktır. Buyurun. Ha, süper. Tamam. Devamlı periyodik kontrol var. Yenilikler oluyor. Tamam, çok iyi. Yeah, that is a good question for you. Okay. After we get the certification, Yes. Is there any control after we get the certification, but like periodical control that it's true and you make it a good way your events and the lighting plan? Like I mean, after we get certification, you give the certification. Yes. Then you will come back again to control all the things. It's okay. Oh, no. Unless you invite us back. But Bunun için tekrar bizi davet etmeniz gerekiyor. but there every year there's a annual report that you will give to say this is Photographs as well. with yes, and scientific research measurements to say this is what we are working on, and there will be goals, 5-year and 10-year goals, and you would report back and
tell us your progress, and we will evaluate, and that will be how it goes in the future. So you trust your members? We have to trust, but there has to be a lot of proof. Yes. Hemen yanıtı söyleyelim, belki hani bilmeyenler, anlamayanlar vardır. Her yıl periyodik olarak biz bir rapor istiyoruz sertifika verdikten sonra. Bu sertifika işte diyelim ki biz 2025'te aldık, 2030 yılına kadar bir hedef konuluyor. Bu hedefe erişilmemiz sağlanıyor ve her yıl boyunca düzenlediğimiz etkinlikler hakkında ve alanla ilgili yaptığımız işlemler hakkında kendilerine bir rapor veriyoruz. Ancak bu rapor hani park yöneticilerinin güven vereceği bir şekilde kanıtlar içeriyor. Bu kanıtları içeren bir rapor veriyoruz. Dolayısıyla denetimlerini sanırım direkt park yöneticilerinin hazırladıkları raporlar üzerinden yürütüyorlar diyebiliriz. Şu soruyu alabilir miyim ben? Buyurun. Dünyada mutlaka farklı yerler görmüştür parklar olarak söylediğinde. Hani en iyisi nerede? Böyle bir şey söyleyebilir Another good question. Okay. What is the best park of your organizations that you have ever seen and have ever visited? Oh, my personal favorite? Yes. That's a very good. So, okay. The first one I ever saw. This one is the best. Yes. Well, that's I'm going to get to that. The first one I ever saw was in Big Bend National Park in Texas. I think we're done we have a song. You may have heard it. The stars at night are big and bright. Deep in the heart of Texas. Big Bend National Park, my first, very beautiful, one of the darkest skies I have ever seen. You're sure you're not biased? I might be. But there are plenty in the United States that I have seen. My favorite, though, is Sandras Mountains. Yes. Because everybody's friendly and beautiful dark sky for sure. Yes, but this is, I cannot wait for the certification to get here. And I want to come back and see the sign with the seal and take a picture with everybody in front of it. Thank you very much. Daha önce girdiği, yani katıldığı, şimdi 2 dil olunca karıştırıyorum, kusura bakmayın, katıldığı ve izlediği parklar arasında kendi parkını beğeniyor. Daha doğrusu kendi parkını demeyelim, Texas'taki Big Bend adlı parkı. Bunun sebebi de çok fazla güneş oldu ve bütün yıldızları net bir şekilde görmesine bağlıyor. Burayı da çok beğendiğini dile getiriyor açıkçası ve şunu söylüyor. Geldim, hani burada çok güzel ağırlandım, bu ayrı, ama burada bayağı güzel Samanyolu'nu izleyebiliyoruz. Gayet hoş bir ışık kalitesi var ve belki de seneye kesinlikle tekrar geleceğim ve o sertifikanın simgesini kapıda görmek istiyorum diyor. Benim size sorum olacak. Siz Buyurun. 6 ay önce üye oldum falan dediniz. Ben bu üyelik sürecini merak ediyorum. Yani şöyle, bu nasıl olmalı ve şöyle, benim burada Türkiye'de bir öğrenci olarak ne gibi bir katkım olabilir oraya? Çok güzel bir soru. Onu ben cevaplayayım ya. The questions for me. Okay. Cool. You can sit down. All right. Şimdi şöyle, bu topluluk gönüllü bir topluluk. Bu topluluğa üye olmak için birkaç kategori var. Ben kendim açıkçası buradaki kanalın gökyüzü farkını elde etmek için bir temsilci profilinde üye oldum. Ama onlar şöyle üyeler arıyorlar. Mesela diyor ki bir astronomi öğrencisi olabilir ya da buna ilgi duyan bir öğrenci olabilir. Biz de işte bazı parkları ziyaret etmek üzere bir staj imkanı sunabiliriz. Ya da işte bizim Türkiye'de bu işi daha fazla yaymak için bize destekçi olacak öğrenci arkadaşlar edinebiliriz. Üyeliklerinin sonucunda şunu edebiliyorsun. Şimdi edebiliyorsun. Mesela bizim ülkemizde İnan'ın bir temsilcisi var zaten. Bu yani ışık kirliliği ile alakalı bir şeyler yapıyor. Ama bir takım da sadece bu ışık kirliliğini önlemek için çalışıyor, ama bu resmi değil. Tamamen gönüllü. Hani bununla alakalı belki bir şeyler yapabilirsin. Ya da samimi bir şekilde üyeliğini yaptıktan sonra orada zaten soruyor, hani bizim için ne yapmak istersin? İşte destekçi mi olacaksın, temsilci mi olacaksın, yoksa tanıtımcı mı olacaksın? Ya da işte bizden etrafındaki insanlara mı bahsedeceksin? Astronomiyle ilgili insanları bilinçlendireceksin?
Dolayısıyla bu sorulara cevap verecek güzel böyle bir istediğin şeyi metin haline getirirsen ben de sana yardımcı olabilirim. Beraber başvuru yapabiliriz. Eğer bu staj için gerekli koşullar benim için sağlanırsa yani bunu isteyebilirim. Yani bence gönüllü olan bir topluluk senin için ne kadar staj imkanı sağlar bilmiyorum ama yani neyi bekliyorsun mesela maaş falan gibi bir şey Hayır, bekliyorsan? tabii ki maaş değil. Sadece masraf konusunda bana eş değer olabilecek yani yardımcı olabilecek yani orada staj imkanıysa Yol yemeyiz. aynen. Onu soralım tamam. Oldu ben sana yardımcı olacağım. Buyurun. Mesela siz gönüllülükten bahsediyorsunuz. Onlar da gönüllü. Evet. Ama siz bir arkadaşıma parasını karşılayamıyorsunuz ama onlar dünyayı dolaşıyor. Evet şöyle. Nereden geliyor? Şimdi şöyle. Açıkçası ben bildiğim için söyleyeceğim. Ona sormayayım. Olur mu? Zaten bildiğim için. Şimdi bu bir gönüllü organizasyon. 12 kişi çalışıyor bununla alakalı. Sadece Gökyüzü birinde. Yani full time dediğimiz. Yani onların personeli olan. Bunların bir kısmı özellikle bu alanları gezmek ve bu alanlarda değerlendirmeler yapmak için belirli bir bütçe alıyorlar devletlerinden. Yani şimdi o bütçe ne kadar alanı gezmek için yeterli olabilir? Hani bunu ona sormak lazım. Ben bu soruyu gelirken yolda ona sordum aslında. Dedim ki hani biz mesela şimdi senin şeylerini işte yol paranı tabii biz de destek olarak, sponsor olarak hani kimse bu şekilde hani karşılamayacaktır. Belirli sponsorlar mı buluyorsunuz? Evet dedi. Mesela bir arkadaşı bir aylığına Şile'ye gidecek. Yani Şile devleti demiş ki bizim alanımız çok uygun. Şili. Yani İngilizce Şili diyor ya. Pardon çok özür dilerim. Şili. Evet ya İspanyolcası da Şile ben biraz karıştırıyorum kusura bakmayın bazen dilleri. Dolayısıyla oradaki bir aylık kalış süresini mesela sadece uçak parasını kendileri almış ama oradaki konaklama, yeme içme tamamen o bölgenin yönetimine ait. Dolayısıyla bu şekilde yürütüyorlar işlemleri. Bir de gerçekten de bu biraz özel ilgi işi değil midir? Yani gönül işi değil midir? Yani hepiniz birçok yerden feragat edip geliyorsunuz. Buraya bu gözlemi görmek istiyorsunuz. Dolayısıyla biraz gönüllülük iş olduğu için herkes bir şekilde bir destek verecek ki böyle şeyler, bu tarz durumlar ortaya çıksın. İnsanlar gökyüzü hakkında bilgi sahibi olsunlar. Buyurun. Yeah, you can ask your question in English, I think. You have to ask it in English. Did you get any measurement in with SQM? This area. Have I personally? Yes. No, I haven't. I don't have one myself. But there was Murat. Murat, Yeah, he has one. But we make it during daytime, and that was 7.85. Yes. So at night, the measurements will be done under certain conditions that we lay out in the rules. Yeah, but we will give you a report about that. Oh yes. Soruya cevap vereyim mi? Siz Türkçe yapayım mı? Şimdi arkadaşımız burada herhangi bir ışık kalitesi ölçümü yaptın mı diye sordu. Dün bir astrofotoğrafçımız var, Murat Sana. Onun bir cihazı vardı. Gündüz bize gösterirken saat 6-7 saatlerindeydi. 17.85 elde ettik sanırım. 21. Yok gündüz hocam. Gündüz öyle bir şey tespit ettik ama biz İDA başvurusunu yaparken burayla ilgili bir rapor hazırladık. Buranın işte astronomiciler buraya geldiğinde, ziyaretçiler buraya geldiğinde nasıl bir yerle karşılaştılar bununla ilgili. Sonra buna biz yani uzun yıllardır buraya gelen hocamız belli periyotlarla bir ışık kalitesi ölçümü yaptı. Biz onun raporunu da sunduk kendisine. Buradaki alanla ilgili ortalama değer 21.86. Biz bunu aslında şöyle, herkes ışık kirliliğinin ölçümünü yapabilir. Bunun için bir web sitesi var, Lightning Map diye. Oraya girdiğinizde genellikle bu uydular tarafından ya da diğer cihazlar tarafından periyodik olarak yapılan bu verilerin girildiği bir alan. Dolayısıyla net bir ölçüm, belki hani bugün gittim ölçtüm 21.85 verecek ama orada 21.92 yazıyor mesela. Hani tutmuyor diyebilirsiniz ama burada asıl değer 21.86'nın üstü olması. Bunun ölçeği nedir? Özür dilerim. 21 üzeri. Değil mi hocam? Siz bahsedeceksiniz. 21.2 ve üzeri olacak. 21.20 ve üzeri olursa ancak karanlık gökyüzü parkı olacak.
Aynen. Burada bizimki 21.86 çıktı mesela. Biz onu da koyduk. Hatta onların kendi web sitesinden yönlendirme vardı o şekil listesine. Onun da linkini mesela paylaştık. Zaten o sebeple biraz da geldi. Hani çünkü parkın potansiyeli güzel. Davet ettik ve kendisi katılım sağladı. İzlenimlerini belki sorabiliriz ya da başka bir soru sormak isteyen varsa onu yönlendirelim. Okay, so the last question for me. Okay. What do you think about this park? It's going to get the certification in 2 years, and what are the facilities of this park? Okay. What do you think about actually when you compare it with your conditions? Okay. So this area, again, like I said before, it's very dark. You can see the Milky Way, a lot of stars at night, so that's a good sign. Yeah. Bu alan tabii daha önce yapılan etkinlikleri de içine dahil ettiğimizde oldukça karanlık bir yer. Dolayısıyla Samanyolu'nu net bir şekilde çıplak gözlerle görebiliyorsunuz, fotoğraflarını çekebiliyorsunuz. So I've been looking at the permanent lights here in the area, kind of evaluating and analyzing and talking with the people here about what can be improved. Özellikle sadece gökyüzüne değil, bir de burada kalıcı olarak kullandığınız ışıklara, özellikle akşam saatlerinde mesela restoran olduğu bölümde ya da biraz daha bungalovların üst kısmında bulunan ağacın üzerindeki ışıklara ve bunu yetkililerle konuştum. But as long as the permanent lights here follow the 5 rules that I talked about, that's very good. Bu ışıklarla ilgili bu 5 kuralı eğer karşılarsak çok daha iyi olacak. Also, the surrounding areas and towns, villages, also are a factor that we have to consider. Özellikle sadece bu bölge değil, bu dağın etrafında bulunan diğer çevre ilçeler, beldeler ve köylerin gece yarattığı ışık da bizler için önemli. So, Beyağaç is the nearest village or town, and last night I saw the city lights, and they were very few and very dim and yellow, so that's a good thing too. Özellikle dün akşam ana evlerine giderken ilk yakında gördüğüm bu Beyağaç köyünün üzerinden gece görünümü oldukça az ışıklarla donatılmış ve sarıydı. Bu da park alanı için önemli bir unsur ve güzel bir şey. So the night sky measurements, photographs, and the lighting plan, the technical things, will tell us more. As long as there is a lot of information, I don't see any reason why a certification would not be given. Özellikle ölçümler, gökyüzünün fotoğrafları, işte gökyüzünde astronomiyle ilgili gördüğümüz nesnelere ilişkin teknik bilgileri aldıktan sonra park olmasını engelleyecek herhangi bir şey göremiyorum. But also keep in mind, we are a small team. So the process takes a long time to review because there are other places around the world in the same process. Ve ayrıca biz küçük bir takımız, mutlaka başvurunuz değerlendirilecek ve belki biraz süre isteyebiliriz çünkü aynı zamanda çok daha fazla başvuru alıyoruz. Yes. Son bir soru sormak istiyorum. Last question. Okay. Diğer gördüğü parklar üzerine buranın da park olduğunu düşünürsek önceliği ne olabilir? Farklılığı ne olabilir? Hangi farklılığı daha ön plana çıkabilir? Tamam. Okay, if we get a certification, what do you think about this park will be better or nasıl söyleyeyim hocam? How do you think it's better than the others? How we can evaluate, for example, this part of this park is better than the others? Oh. Which is the case? Better may be subjective. Do you mean like special, unique? Yeah. Oh, okay. My personal opinion. Because I haven't seen them all. Yeah, of course. It's very unique because it's well, they're all away. Being away from cities is important about being. But you are surrounded by mountains, so any light from the distance on the horizon is blocked. So that's good. Buradaki fark şu, bu
burada etrafını dağlar kaplıyor. Ve dolayısıyla hani hepsini görmedim diye ama gözlemlediğim kadarıyla burada herhangi bir ışık kirliliğini yaratacak bir şey yok çünkü dağlarla bloklanmış bir durumda. I just thought of one. For example, the Grand Canyon in America. That is a dark sky park, but it's flat at the top. But off in the distance, very far away, hundreds of miles, you can see Las Vegas. Bununla ilgili şu örneği vermek istiyor. Yes. Büyük kanyon, Amerika'daki büyük kanyon çok yüksek ve uzun bir boşluk